300 metre tünel kazdılar. Hedef bankanın kasaları. Aylarca gece gündüz toprağın altında kazıp ilerlediler. Yönlerini pusulayla buldular. Tek bir metre bile şaşmadılar. Peki o tünelin diğer ucundaki adamlar kimlerdi dersiniz? Olayın geçtiği şube Ankara'nın Balgat semtinde bir apartmanın altındaydı. Sokak son derece işlek, gün boyu insan kaynayan canlı bir yerdi. Bu detayı özellikle vurguluyorum çünkü böyle kalabalık bir yerin altından tünel kazmak başlı başına bir cesaret ve ustalık işiydi. Soyguncular bu riski göze almış ve her ihtimali önceden hesaplamışlardı. Olayı ilk fark eden sıradan bir vatandaştı. Apartmanın yöneticisi Kemal Bey, o sabah garaj girişinde birikmiş toprak yığınlarını gördü. Bu topraklar ne bir kaldırım çalışmasına ne de bir inşaat atığına benziyordu. İçindeki tedirginlik büyüdü. Bir terslik olduğunu hissetti ve hiç vakit kaybetmeden durumu polise haber verdi. O telefon koca bir gizemin ilk halkasıydı. İhbar alınır alınmaz polis ekipleri bankanın arkasındaki otoparka geldi. Ama ilk anda neyle karşı karşıya olduklarını kimse anlayamadı. Bu toprakla nereden gelmişti? Sorular çoğaldıkça şüphe derinleşti. Kısa süre sonra akıllara korkutucu bir ihtimal düştü. Ya bu toprak bankanın içinden geliyorsa? Banka yetkilileri apar topar olay yerine çağrıldı. Herkes alt kattaki özel kasaların bulunduğu daireye yöneldi. Ancak o odanın kapısı bir türlü açılmıyordu. Hırsızlar fark edilme ihtimaline karşı zaman kazanmak için kapının kilit mekanizmasını ustaca sabote etmişti. Polisler ve banka çalışanları dışarıdan sapasağlam görünen kapıyı ne kadar zorlasalar da açamadılar. İşte tam o an karşılarındakilerin sıradan hırsızlar olmadığını anladılar. Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından çilingir ve teknik ekibin desteğiyle kapı nihayet açıldı. İçeri ilk adımı atan polisler belki de meslek hayatlarının en tuhaf manzarasıyla karşılaştılar. Odanın zemininde kocaman bir delik açılmıştı. Her yer toprakla kaplıydı, kasalar alt üst olmuş, oda toz duman içinde ağır bir koku sinmişti. Tecrübeli polisler bile bir an oldukları yerde donup kaldı. Yıllardır binlerce olaya gitmişlerdi ama böylesini hiç görmemişlerdi. Filmlerde bile zor rastlanacak bu sahne şimdi gözlerinin önünde sapasağlam duruyordu. İnanmak güçtü ama gerçekti. Ama en şaşırtıcı olan bu değildi. 300 kasanın içinden yalnızca 11 tanesi açılmıştı. Hırsızlar diğer kasalara hiç dokunmamıştı. Sanki ne aradıklarını çok iyi biliyorlardı. Bu durum olayın baştan beri sıradan bir para hırsızlığı olmadığını gösteriyordu. Bütün gözler açılan o 11 kasaya ve içlerinde ne olduğuna çevrilmişti. Olay yeri inceleme ekipleri hemen işe koyuldu. Bir polis memuru, genç Hakan, eline bir fener aldı ve tünele girdi. Karanlıkta tam 30 metre emekledi. Fakat o noktada tünel bir insanın geçemeyeceği kadar daraldı. 30 metreden sonrası baştan aşağı toprakla doluydu. Çünkü hırsızlar kaçarken arkalarındaki tüneli bilerek çökertmişlerdi. Hakan geri dönmek zorunda kaldı. Polis pes etmedi, başka yöntemler denedi. Önce tünelin ağzından içeri gaz bombası atıldı. Amaç, dumanın başka bir yerden çıkıp tünelin öteki ucuna ele vermesiydi. Ama duman çıkış bulamadı ve geri bankanın içine doldu. Ardından itfaiye ekipleri tünele tazyikli su sıktı. Belki su bir yerden sızardı. Hiçbiri işe yaramadı. O gece ekipler eli boş ayrıldı. Ertesi sabah gün ışığıyla birlikte çok daha kapsamlı bir çalışma başladı. Bu kez mühendisler devreye girdi. Şubenin arkasındaki boş arsada belirlenen 5 ayrı noktada iş makineleri toprağa kazmaya başladı. Akşam saatlerinde polisin yüzünü güldüren haber geldi. Nihayet tünelin başlangıç noktası bulunmuştu. Arka sokaktaki bir kanalizasyon çukuru. Gizemin bir ucu çözülmeye başlamıştı. Şimdi işin akıl almaz boyutu ortaya çıkıyordu. Hırsızlar önce kanalizasyon tünelini kullanmış, yaklaşık 200 metre ilerlemişti. Oradan bankaya doğru 55 metrelik yeni bir tünel kazmışlardı. 3 metre derinlikteki bu tünel, kasa dairesine milimetrik hesaplarla sağa ve sola tam 90 derecelik açılarla ulaşıyordu. Bu, ciddi bir mühendislik ve navigasyon bilgisi demekti. Çöken tünelde bulunanlar, ekibi daha da hayrete düşürdü. Kazıda kullanılan halatlar, eldivenler, levyeler ele geçti. Hırsızlar tıpkı maden işçileri gibi, toprağın çökmesini önlemek için tünel boyunca ahşap kolonlar dikmişti. Çıkardıkları toprağı küçük tekerlekli el arabalarıyla taşımış, hepsini kanalizasyona boşaltarak iz bırakmamıştı. Hatta metan gazına karşı yanlarında oksijen tüpü bile taşımışlardı. Tünelde ilerledikçe şaşkınlık katlanıyordu.
Çünkü hırsızlar tünelin zeminine halı bile sermişti. Yön bulmak için kullandıkları o özel pusula ise hala yerde duruyordu. Ankara Emniyeti yaptığı açıklamada bu işin en az 45 kişilik bir ekiple 2-3 aylık bir çalışmayla yapıldığını söyledi. Üstelik kazılar Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının olduğu saatlere denk getirilmişti. Bunu bir düşünün. Milyonların ekran başında olduğu, sokakların boşaldığı, herkesin maça kilitlendiği saatler. Tam da o anlarda kimsenin aklına bakmak bile gelmeyen bir noktada sessizce toprak kazılıyordu. Bu tesadüf değil, soğukkanlı bir zekanın ürünüydü. Detaylar derinleştikçe işin inceliği daha da netleşiyordu. Tünelin son metrelerinde kazı aletlerinin ucuna pamuk sarılmıştı. Böylece tek bir ses bile dışarı sızmamıştı. Banka içinde yapılan parmak izi araştırmasından da hiçbir sonuç çıkmadı. Çünkü hırsızlar baştan sona eldiven kullanmıştı. Yalnızca kasa dairesine girdikleri için tek bir kamera karesine bile yakalanmamışlardı. Polisin en güçlü şüphesi şuydu: soyguncular tüneli kasa dairesine adeta nokta atışı yapacak şekilde kazmıştı. Bu da demekti ki daha önceden bankayı çok iyi tanıyorlardı. Büyük ihtimalle sahte kimliklerle müşteri kılığına girmiş, kasa kiralamış ve içeride defalarca keşif yapmışlardı. Belki de aylar önce takım elbiseleriyle bu şubeye girip güler yüzle kasa açtırmış, duvarların kalınlığını, kasa dairesinin tam yerini ölçmüşlerdi. Kimse onlardan şüphelenmemişti bile. Yani soygun, içeriği avucunun içi gibi bilen, sabırla bekleyen birilerinin eseriydi. Peki bu işte içeriden bir yardım var mıydı? Polis bu ihtimali de didik didik araştırdı. Şube çalışanlarının tamamı tek tek dinlendi, erişim yetkileri mercek altına alındı. Şüpheli en küçük bir davranış bile gözden kaçırılmadı. Ancak bütün soruşturmalara rağmen personelin suça karıştığına dair en ufak bir kanıt bulunamadı. Bir kapı daha kapanmıştı. Geriye yine o pusula kalmıştı. Ekipler son umutla onun peşine düştü ve kriminal laboratuvara gönderdi. Sonuç çarpıcıydı. Bu pusula çok özel bir modeldi ve Türkiye'ye yalnızca tek bir firma tarafından getiriliyordu. İthalatçı firmaya sorulduğunda gelen cevap tüyleri ürpertti. Yerin onlarca metre altında bile çalışan bu pusulayı ancak özel kuvvetler kullanırdı. Şimdi gelin biraz daha siz düşünün. Yüzlerce kasanın arasından sadece 11'i atılıyor. 8'inin sahibi hiç bulunamıyor ve geriye özel kuvvetlere ait bir pusula kalıyor. Sizce bu soyguncuların asıl peşinde olduğu şey para mıydı, yoksa çok daha tehlikeli bir sır mı? Ne düşündüğünüzü yorumlara mutlaka yazın. Çünkü bu dosyanın en karanlık kısmı şimdi başlıyor. Açılan kasaların sahipleri incelendiğinde tablo daha da tuhaflaştı. Bazı kasaların sahipleri o dönem yurt dışında görevli askeri personel ve emekli subaylardı. Dahası açılan kasalardan 8'inin sahibi aylar geçmesine rağmen hiç ortaya çıkmadı. Bankaya verilen isim ve adreslerin sahte olduğu anlaşıldı. Yani o kasaları kimliğini gizleyen, bilinmeyen kişiler kiralamıştı. Bu işin rengini tamamen değiştiriyordu. Burada yılın çok kritik bir detayını hatırlamak gerekiyor. 2008, Türkiye'de Ergenekon soruşturmasının başladığı yıldı. O günlerde bazı üst düzey askerlerin ve önemli isimlerin evlerinde, iş yerlerinde aramalar yapılıyor, gizli belgelere el konuluyordu. İşte tam bu atmosferde gizli kasalardan belgelerin çalınması akıllarda çok daha büyük soru işaretleri bırakıyordu. Ülkenin en çalkantılı günlerinde en çok konuşulan isimlerden bazılarının kasalarının hedef alınması basit bir hırsızlıkla açıklanamayacak kadar manidardı. Kimileri için bu sadece bir rastlantıydı ama kimileri için çok daha büyük bir satranç oyununun tek bir hamlesiydi. Peki gerçek hangisiydi? Soruşturmayı yürüten savcılar banka soygunundaki gelişmeleri yakından takip ediyordu. Hatta bir yazıyla Ergenekon şüphelisi olan 143 kişinin bu bankada kiralık kasası olup olmadığını sordular. Açılan kasaların yanı sıra diğer 300 kasanın sahipleri hakkında da bilgi istediler. Ortalık bir anda komplo teorileriyle doldu. Herkesin aklında aynı soru vardı. Bu kasalarda ne saklanıyordu? En çok konuşulan teori şuydu: Ergenekon şüphesi altındaki bazı isimlere ait bazı belgeler ele geçmeden önce bu soygunla yok edilmişti. Ama burada çok daha karanlık bir gerçek vardı. O yıllar bir yapının, yani FETÖ'nün adalet sistemine sızdığı, mahkeme kararı çıkmadan medya üzerinden insanları yargıladığı yıllardı. Bu dosyanın üstüne gidilmemesi tek başına çok şey anlatıyordu. Düşünün, bu kadar önemli bir soygunda polise kasaları inceleme izni aylar sonra verilmişti. Bu denli kritik bir dosya adeta sessiz ve derinden kapatılmıştı.
Deliller incelenemeden zaman geçmiş, izler soğumuştu. Bir yandan gerçek soyguncular kayıplara karışırken, öte yandan dosyanın üstü özenle örtülüyordu. Bu bir ihmal değil, bilinçli bir tercih gibi görünüyordu. İşin bir de sinema tarafı vardı. Soyguncuları bir türlü yakalayamayan polis, bu olayın yıllar önce Londra'da yaşanan bir banka soygununa benzediğini fark etti. O soygun, The Bank Job adlı bir filme konu olmuştu. Filmde İngiliz gizli servisi bir kasadaki gizli belgelere ulaşmak için bir tünel soygunu düzenliyordu. Ekip diğer kasalardan para toplarken asıl amaç tek bir kasaydı. Kasadan ise devleti sarsacak mahrem fotoğraflar ve belgeler çıkıyordu. Yani filmin kalbinde de tıpkı bizim olayımızdaki gibi para değil bir sır vardı. Bu benzerlik dedektiflerin tüylerini diken diken etmişti. İlginç olan şuydu, bu film soygundan sadece birkaç ay önce Türkiye'de vizyona girmiş ve 100.000'den fazla kişi tarafından izlenmişti. Uzmanlara göre soyguncular bu filmden esinlenmiş olabilirdi. Ama bir gerçeği de itiraf etmek gerek. Balgat soygunu ilham aldığı o filmden çok daha profesyonel, çok daha kusursuzdu. Filmdeki ekip yakalanmıştı. Bizimkiler ise hayalet gibi kaybolmuştu. Peki açılan kasalardan ne çalınmıştı? Kaynaklara göre ele geçirilen miktar o günün parasıyla yaklaşık 200.000 lira değerindeydi. Çoğunluğu altındı. Bugünün parasıyla milyonları bulan ciddi bir rakam. Bize göre büyük bir servet. Ama aylarca tünel kazan, 40 kişilik bir ekibi yöneten, özel kuvvet pusulası kullanan bu profesyonellerin asıl hedefi gerçekten bu para mıydı? Bu kadar emek, bu kadar risk sadece birkaç kilo altın için miydi? Yoksa o altınlar çalınan asıl şeyin üstünü örten kullanışlı bir perde miydi? İşte dosyanın düğümlendiği yer tam olarak burasıydı. Şimdi bir an gözlerinizi kapatın ve o geceleri hayal edin. Yukarıda, sokakta hayat her zamanki gibi akıyor. İnsanlar evlerinde Avrupa Şampiyonası maçlarını izliyor. Ama tam o saatlerde kaldırımın metrelerce altında loş bir tünelin içinde maskeli adamlar sessizce toprak kazıyor. Tek bir öksürük, tek bir takırtı bile yok. Çünkü aletlerin ucuna pamuk sarmışlar. Bu bir hırsızlıktan çok askeri bir operasyona benziyordu. O tünelin içi bir suç mahallinden çok bir mühendislik harikasıydı. Tavanı ahşap kolonlarla desteklenmiş, zemine toprağa batmamak için halı serilmişti. Havasızlıktan boğulmamak için oksijen tüpleri hazır bekliyordu. Çıkan toprak küçük el arabalarıyla taşınıp sessizce kanalizasyona boşaltılıyordu. Her hareket planlıydı, her ayrıntı düşünülmüştü. Bu insanlar acele etmiyor, korkmuyor, hata yapmıyordu. Sanki yıllarca bu iş için eğitilmiş gibiydiler. Soruşturmayı yürüten Başkomiser Orhan ve ekibi için günler giderek ağırlaşıyordu. Takip ettikleri her ipucu bir duvara çarpıyor, her kapı yüzlerine kapanıyordu. Parmak izi yok, kamera yok, tanık yok. Sorgulanan herkes temiz çıkıyordu. Orhan masasındaki kalınlaşan dosyaya her baktığında aynı soruyu soruyordu kendine. Bu kadar büyük bir ekip, bu kadar büyük bir iş nasıl olur da arkasında hiçbir iz bırakmaz? İşte tam burada akıllara kaçınılmaz bir soru geliyordu. Eğer amaç gerçekten para olsaydı, neden 300 kasanın hepsi açılmadı? Neden sadece belirli 11 tanesi seçildi? Bir hırsız önüne çıkan her kasayı zorlardı. Ama bunlar zorlamadı. Demek ki ellerinde bir liste vardı. Tam olarak hangi kasada, kimin, neyin olduğunu biliyorlardı. Bu sıradan bir açgözlülük değil, hedefi belli bir avdı. Sahibi hiç bulunamayan o 8 kasa, dosyanın en ürkütücü kısmıydı. Kimliğini gizleyen, sahte adreslerle ortaya çıkan insanlar, neden değerli eşyalarını tam da bu şubeye emanet etmişti? Ve neden soygundan sonra hiç ses çıkarmadılar? Çalınan şey altın olsaydı, sahibi koşa koşa gelirdi. Ama gelmediler. Çünkü o kasalarda kaybedilmesi paradan çok daha tehlikeli bir şey vardı belki de. Belki de bir sır. Yıllar geçti. Tünel kapatıldı, banka onarıldı, manşetler unutuldu. Ama dosya hala açık, sorular hala cevapsız. Bu soygun, Türk suç tarihine adını altın harflerle değil, soru işaretleriyle yazdırdı. Kimisi bunu yüzyılın soygunu olarak anıyor, kimisi devletin derinliklerinde dönen karanlık bir oyunun parçası olarak. Gerçek neyse o 300 metrelik tünelin sonunda hala bekliyor. Sonunda her şey sessizliğe gömüldü. U 100 metrelik tünelle bankaya giren bu ekip belki gizli belgeleri, belki de iyi bir parayı alıp aynı tünelden kaçtı. Geriye sadece bir delik, dağılmış topraklar ve cevapsız sorular kaldı. İşte dostlar, bu hikayenin asıl dersi şu. Bazı gerçekler kasalardan çalınan paradan çok daha derine gömülürdür.
Eğer bu dosya sizi de düşündürdüyse kanalımıza abone olun, bildirimler için zile basın ve teorilerinizi yorumlara mutlaka yazın. Videomuz burada sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki dosyada yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.